anakartın üzerinde sadece klavye, işlemci ve tek bir RAM slotu da bulunan RAM ve ekran kartı olsun. Bir de USB flash belleğiniz olsun. Tekrar start verelim. Bitti. Çarkı bile görmedik. Bu kadar hızlı. Merhaba arkadaşlar. Eski Legacy BIOS, AMI BIOS'lu anakartlara NVMe SSD desteği nasıl eklenir? Bunu anlatmaya çalışacağım. Uzun zamandır bunu soranlar var. Şimdi nasıl yapıldığını tek tek anlatacağım. Dikkatli izleyin. Anakartımız bu. Yani seçtiğim anakart Asus'un B5Q Pro serisi. Anakartın üzerinde NVMe SSD var. Adaptörü ile birlikte. Bu işlem için indireceğimiz dosyaları benim resmi sitede bunu yayınladım. Burada içerik başlığı ise AMI BIOS destekli Legacy eski anakartlara NVMe M2 SSD destek nasıl eklenir? Bunu anlattım resimleriyle nasıl yapılacağını. Siz zorluk çekmeyesiniz diye. Buradan indiriyorum dosyayı. Dosyayı indirdik. Şimdi indirdiğimiz paketi açtım. Buradan sonra nasıl yaptığımı dikkatli izleyin. Öncelikle bu MMTOL Türkçe yazılımını çalıştırıyoruz. Ben burada bazı modüller de ekledim. Nasıl yapacağınızı tek tek anlatacağım. Çalıştıralım. Burada bizim resmi siteden indirdiğimiz orijinal BIOS dosyası var. Bunu gösterelim. Bunu anladık. Şimdi gelelim asıl konumuza. Şimdi burada gördüğünüz NVMe SSD için modüller var. Ya da modül. Şimdi bu modülü ben saf olarak çıkartıyorum. Buraya çıkart diyorum. Buraya bir modül çıktı. Şimdi bunu Hex Edit ya da Hex editörle kontrol ediyorum. Şimdi burada bir kimlik ataması yapılmış. Mesela bu dosyada ne var mesela burada? 1987 5019 diye bir kimlik ataması var. Görüyorsunuz. Ben bunları sileceğim. Yani buralar bu kimlik atamaları 00 olacak hepsi. Bu şu anda ham dosya. Onu bilin. Şimdi bu oluşturduğum bu ham dosyayı kaydediyorum. Bu dosyamız hazır. Şimdi bu dosyamı siliyorum. Bu dosyaları sizinle paylaşacağım. Onu söyleyeyim. Burada yaptığım işlemlere dikkat edin. Benim NVMe SSD sürücümün aygıt kimlikleri burada. Mesela ben şunu kullanacağım. Bunu kopyala diyorum. Eğer ben burada hatalı bir işlem yaparsam
bana bir uyarı verecek. Geçersiz aygıt bilgisi. Bu şekilde. Ki buna örnek olarak da belirtmişim. Bu aşağıda gördüğünüz örneği yazmalısınız diye. Yazıyorum. Bakın aynı neredeyse. Benim donanım kimliği bu olduğu için bunu yazıyorum. Siz de elinizdeki donanım kimliğini buraya yazmalısınız. Donanım kimliği nedir derseniz bunu da açıklayacağım. Enter'lıyorum bu şekilde. Bakın seçenek ROM başarıyla oluşturuldu. Şimdi bu şu görmüş olduğunuz dosyanın 3. satırındaki aygıt kimlik numaraları değişti. Yani bu bahsettiğim şu 1C, 5C, 174A donanım kimliklerine büründü. Bakalım hemen. Gördüğünüz gibi 1C, 5C, 17, 4A. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Ne yapmıştık? Dosyamızı açtık. Şimdi ne yaptığıma dikkat edin. Buraya 20. Neydi bizim aygıt kimliğimiz? 1C, 5C, 17, 4A. 1C, 5C, 17, 4A. Şimdi bu dosyamı göstereceğim. Göz atlıyorum. Dosyam benim burada. Şimdi buraya yeni bir PCI modül eklenecek. Şunun gibi. Şunun gibi. Bakın. Dikkat edin. Ekle dediğim anda bu işlem bitecek. Geldi. Şu anda bu dosya NVMe SSD modül yüklenmiş durumda. ROM'u farklı kaydet diyelim. Buraya da 2 NVMe BIOS mod diyelim. Dosyamız bu. Kaydet dedim. Çıkalım. Gelelim. Dosyamız burada. Bu dosya artık hazırdır. Burasını umarım anlamışsınızdır. Ben hazır olarak yaptım. Mesela benim oluşturduğum bu dosyada logo da değişti. Onu da belirteyim. Böyle bir logo hazırladım. Bunlar daha sonra anlatacağım işler. Daha birçok işlemler var. Yani bu görmüş olduğunuz modüller ne işe yarıyor? İşte bunlarda değişmesi mümkün olmayan modüller, ne bileyim ROM ID'nin değişmesi ne anlama geliyor? Bunun gibi bir sürü size detay anlatabilirim. Dosyamız hazır. Burada. Bunu şimdi anakartımıza yükleyebiliriz. Dosyamız hazır. Bunu flash belleğin içine atacağım. Flash bellek FAT32 formatlı olmalı. Herhangi bir başka dosya olmamalı. Bu dosyayı atalım. Az önce hazırladığım dosya bu. Bunu attım flash belleğin içine. Şimdi bir şeyden de bahsedeyim. Bu sistem üzerinde NVMe SSD olduğu halde sadece yedek sürücü olarak görür. Yani üzerine işletim sistemi kuramazsınız. Ben burada ne yaptım? Normal SSD ile işletim sistemi yüklü SSD ile bu işlemleri yaptım. Daha sonra bu görmüş olduğunuz NVMe SSD üzerinden işletim sistemini çalıştıracağız. Yani bootable özelliği olan bir BIOS elde ettik. Bunu yükleyeceğim. Hemen bu anakartın BIOS'una gidelim.
BIOS'a giriyorum. Del tuşuna basıp. Bakın burada herhangi bir NVMe SSD sürücüsü yok. Sadece bizim normal SSD'miz var. Bu görmüş olduğunuz EZ Flash sekmesini enterlıyorum. Anakartımıza hazırladığım NVMe SSD destekli modlu BIOS'umuzu yükleyeceğiz. Takip edin. Burada sadece bizim standart SSD'mizin ana bölümünü yani C ana dizinini gösteriyor. Geçiş yapabilmeniz için tab tuşuna, klavyeden tab tuşuna basacaksınız. No name. Enter'layacaksınız. İşte bizim dosyamız burada. Güncelleme işlemini yapmadan önce anlatacaklarım var. Şimdi bakın. Bu anlattıklarımın başarılı olabilmesi için elimde gördüğünüz 2 adet farklı adaptör var. Gerçi ikisi de NVMe SSD adaptör ancak birisi ×1 slotlar için, diğeri ×4 slotlar için. Bu iki adaptör de iş görecektir. Anakartınıza uygun olarak slotlara takarsınız. Mesela şu anda bu NVMe SSD'nin olduğu slot ×16 slotu. Şu görmüş olduğunuz 2 tane beyaz slot bu adaptör için. Bakın karıştırmayın. Bu adaptör için. Yani illa da ×16 slotu olmayan anakartınız varsa bu ×1 slotlu adaptörde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ×1 slotun adaptörüne NVMe SSD'yi soğutucusuyla birlikte taktım. Bu birincisiydi. Diğer adaptöre de takalım. Bu da ×4 adaptörü için NVMe SSD sürücü takılmış hali. Elinizde önce böyle bir adaptör ve NVMe SSD sürücünüz olmak zorunda. Ek olarak soğutucu eklemenizi de bakın ben yaptım. Siz de aynen bu şekilde yapın diye söylüyorum. Soğutucu üzerinde olmak şartıyla elinizde NVMe SSD olmak yani sürücü olmak zorunda. Umarım bunu anlamışsınızdır. Yani artık normal SSD'lerden bunlara geçiş yapıldı. Ben de bu gördüğünüz Legacy eski denilen anakartlara bu modlu BIOS nasıl yüklenir bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer bu bilgiler sizlere fayda sağlayacaksa ya da sağlıyorsa kanalıma abone olun. Bana destek vermeyi de unutmayın ki ben bu ve buna benzer değişik enteresan içerikleri yayınlamaya ve üretmeye devam edebileyim. Şimdi geçelim BIOS'umuzu yüklemeye. Bunu enterlıyorum. Önce bir BIOS kontrolü yapıyor. Yani uyumlu mu değil mi diye. Evet. Uyumlu olduğunu söyledi bize. Yes diyorum. Şu anda hazırlamış olduğum NVMe SSD modlu BIOS'u yüklüyor. Önce sildi. Şimdi yazıyor. Şimdi de doğruluyor. Biraz sonra 5 saniye içinde kapatacak. Bakın arkadaşlar deminden bu NVMe SSD'yi görmüyordu değil mi? Şimdi anakart kendini kapattı. Şimdi şu ışığı takip edin. Yani şu LED'i takip edin. Bakın bu LED yanıp sönerse bizim sürücümüzü algılamış demektir. Evet yanıp söndü gördüğünüz gibi. BIOS'a geldik. Bakalım. Bot seçeneğine bakalım. Bizim sürücümüz orada görülüyor mu? Burada değil ama hard disk. Evet burada gördüğünüz gibi 3. sıradaki sürücümüz bizim bu görmüş olduğunuz NVMe SSD'miz. Şimdi ben bunu ilk sıraya alırsam buradan buraya benim sürücü yani NVMe SSD sürücümüz ilk sıraya geldi. Bunun üzerinde işletim sistemi yüklü. Her şey hazır. Yani ben çabuklaşması için bunu anlatıyorum. Eğer herhangi bir işletim sistemi yüklü değilse nasıl yüklendiğini internetten araştırıp bakın. İşletim sistemi sıradan bildiğimiz SSD'ye yüklediğimiz gibi bir işletim sistemi yüklemesi yapacağız. Bu şekilde bunu F10 ile kaydediyorum ve çıkıyorum.
Bakın şimdi NVMe SSD'den çalışacak. Bu görmüş olduğunuz SSD'den çalışmayacak işletim sistemi. Tekrar yanıp söyleyecek mi? Bakıyorum. Evet, yanıp söndü. İşletim sistemine geçiş yapacak. Evet, geçti. Şu anda bu NVMe SSD'den yükleme yapıyor işletim sistemine. Artık bu SSD'yi dikkate almıyor. Çünkü ilk sıraya bunu almıştık. Tabii önce ilk defa yüklendiği için donanım tanımlaması yapacak. Görüyorsunuz şu anda donanımları yüklüyor. Açılışta. Yeniledi kendini. Evet, bu kadar basit. Bitti. Artık işletim sistemimiz bootable özelliğini kazandığı için bu NVMe SSD'den bu sürücüden başlayacak. Daha önceden bu anlattığım NVMe SSD modlu BIOS yüklemesi olmasaydı ya da bu yazılımı yüklemeseydik bu anakart üzerindeki NVMe SSD'ye asla işletim sistemi yükleyemezdiniz. Şimdi bu görmüş olduğunuz bizim SSD'mizi kaldırıyorum. Çıkartıyorum yani. Gitti. Bitti. Sadece bizim flash bellek ile NVMe SSD'miz var. Aygıt yöneticisinde. Buradan da artık kabloyu, enerji kablosunu çekebiliriz. Bitti. Artık sadece NVMe SSD ile işletim sistemimiz çalışıyor. Normal SSD'mizi ve NVMe SSD'mizi bağladık. NVMe SSD'den masa üstüne geldik. Şimdi ne yapacağım? Bu iki en son bu anakartın kullanabileceği normal SSD ile bu anakartın resmi sitesinde bile olmayan NVMe SSD'yi kıyaslayacağız. Yani karşılaştırma yapacağız. Bu taraftaki NVMe SSD. Bu taraftaki normal SSD. Anakartın modeli de burada yazıyor. Burasını fazla anlatmayacağım. Aradaki farkı. Laf kalabalığı yapmaya gerek yok. Yorumu sizlere bırakacağım. Sadece diyeceğim bu NVMe SSD bu anakartın resmi sitesinde asla olmadı. Ve çalıştığı kanıtlanmadı. Ya da bize söylenmedi. Biz fiziksel hard disk ya da bu yeni nesil SSD ile en son bu anakartları kullandık. Ve bu gördüğünüz hıza asla ulaşamadık. Ama şimdi Allah'ın izniyle ulaşabiliyoruz. Umuyorum artık elinizde eski diye tabir edilen Legacy AMI BIOS'lu anakartlarınızı bu şekilde güncelleyip adaptör ile birlikte NVMe SSD takarak kullanabileceksiniz. Bu video içeriği aslında bir ders niteliğinde. Size ders anlatır gibi anlatmaya çalıştım. Umarım da faydalı olmuşumdur. Bu yapmış olduğum işlem tüm AMI BIOS, Legacy eski AMI BIOS anakartlar için geçerlidir. Yani AMI BIOS destekli eski tip sadece Asus anakart değil diğer markalar için de geçerlidir. Mesela elimde eski bir Asus'un yine G41 anakartı var. Bu anakarta da aynı işlemi yapabilirsiniz. Anlattığım şekilde aynı işlemi yaparsanız bu anakart üzerinden de NVMe SSD desteği sağlayabilirsiniz. Bir dahaki videoda ya da bundan sonraki videolarda Gigabyte ve buna has LH5 sıkıştırma tekniği kullanılarak geliştirilmiş olan Gigabyte'a has Avart ya da Phoenix BIOS'lar ile ilgili sizlere ders vereceğim ya da ders anlatacağım. Bu anakartlarla bu anakartların BIOS'ları aynı değil. Bunlar daha zorlu, daha meşakkatli BIOS'lara sahip. MS-DOS üzerinden komut işlemleri ile modül yüklenebiliyor. Bunları da anlatacağım. Şundan da bahsedeyim. Sadece bu gösterdiğim 775 soket anakartlar için bu geçerli değil. Diğer eski diye tabir edilen 1156 soket, X58 chipset, 1366 soket ya da 775 pin tüm anakartlar için bu geçerlidir. Daha sonra eski tip BIOS derslerini bitirdikten sonra UEFI BIOS modlama işlemini de göstermeye çalışacağım. Bu da ayrı bir konu. Daha farklı bir konu. Şimdi
buraya kadar anlattıklarım bu içeriğin ana konusuydu. Buradan sonrasını seyretmeyebilirsiniz. Umarım da faydalı olmuşumdur. Benim size anlatmadığım bu anakart 2009 tarihli BIOS'a sahip. Yani eski. 16 GB RAM var. Üzerine X5460. Bunlar anakart üzerindeki donanım bilgileri. Ben MMTOL Türkçe yazılımı ile bu anakart üzerindeki birçok modülü en son modüle güncelleyebiliyorum. Bunu başarabiliyorum. Bunu anlatmadım çünkü çok uzun bir iş. Hazırladığım bu BIOS dosyasını daha önceden hazırlamıştım 2023 tarihinde. Şimdi bunun güncellemesini yapacağım. Logo ve anakart BIOS tarihi ve diğer SATA gibi, Ethernet gibi birçok modülün en güncel modül ile değiştirip en son sistem haline getireceğim bu anakartı. Bu dosyayı yine flash belleğin içine atıyorum. Benim 2023 tarihli en güncel BIOS dosyam bu. Şimdi sistemi yeniden başlatıp tekrar güncelleme işlemine gidelim. Unutuyordum. Onu da söyleyeyim. Anakart güncellemesi yaparken anakartın üzerinde sadece klavye, işlemci ve tek bir RAM slotu da bulunan RAM ve ekran kartı olsun. Bir de USB flash belleğiniz olsun. Yani şunu demek istiyorum. Üzerinde diğer hiçbir sürücü bağlı olmasın. Hani bunu ben böyle yapıyorum ama siz böyle yapmayın. Geçelim güncelleme işlemine. Benim 2023 BIOS tarihli dosyam bu. Bitti. Çarkı bile görmedik. Bu kadar hızlı. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Daha doğrusu bu dersimizin de sonuna geldik. Umarım bu içerikler sizlere fayda sağlıyordur ya da sağlayacaktır. Eğer bu içeriğimi beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.